Sinpaş Yapı Tasarruf Sandığı'nın katkılarıyla hazırlanan Biri Bir Gün başlıyor. İnsan arar. Bazen bulur aradığını, bazen buldum zanneder, bazen de tam bulmuşken bir imtihanla kaybediverir. İnsan bir çift göz bebeğinin derununda bulur kendisini bazen bir güzelin göz bebeklerinde kaybeder kendisini insan. Seneler evveldi. Hatırlayan hatırlar. Çıktık ve bir programın girişinde İmtihan isminde bir hikayeyi anlattık. O an irticalen anlatılmış bir hikayeydi bu. Fakat şiir dinletimlerinde bile bir isteğiniz var mı diye, Serdar abi imtihanı okur musun denildi. O okunan bir şey değildi. O an anlatılan bir hikayeydi. Şimdi biz Biri Bir Gün serisine başlayınca abi imtihanı da anlatacak mısın? Hadi anlatalım. İmtihanın vaktidir. İmtihana da herhalde şöyle başlamak lazım. Selamun aleyküm aşıklar. Ne oldu? Hani erenler değil, gönül verenler, sevenler, laf ettirmeyenler. Niye aşıklar? Abecancağızım, ehlinin malumudur. Aşıkla eren arasında bir gıdım bile fark yoktur. Mevla'nın aşığına eren diyorlar. Leyla yolunda ermeyi talim edene de aşık diyorlar. Var mıymış arada fark? Yok. Hani bazen sorarlar. Abi Mevla aşkı nasıl bir şey, Leyla aşkı nasıl bir şey? Bilenler de böyle uzun uzun anlatır. Hani ben çok aşktan anlamam, pek bilmem bu işler ama bildiğim kadarıyla, bilenlerden duyduğum kadarıyla şunu söyleyebilirim. Mevla'nın aşkıyla Leyla'nın aşkı arasında pek bir fark yoktur. Ne demek bu? Mecnun bilse de bilmese de ona Leyla güzelliğinden tecelli eden şey Mevla'nın ta kendisidir. Leyla bunun farkında olsa da olmasa da Mecnun'un kendisinde görüp vurulduğu şey Mevla'dan bezmi eleste kokladığı, içine çektiği şeyden bir iz, bir cüz, bir gölge odur işte. Ne demek istiyorum? Bezmi elest insanoğlunun güzelle ilk muaşakası, ilk muarefesi, ilk tanışması, ilk karşılaşması. Cenab-ı Hak diyor ki elestü bi rabbiküm. Daha ortada insan yok. Ruh var, duyuyor. O güzel nidayı işitiyor ve kendinden geçiyor. Bela diyor. Peşinden Mevla diyor ki nefaktu fihi min ruhi. Ben insana ruhumdan üfledim bak. Güzeli duydu, işitti. O üflenişle beraber içine güzellikten bir iz, bir gölge, bir cüz, bir şey düştü. Yeryüzüne gönderildi. O en güzel surette yaratıldı. لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. Sonra aşağıların aşağısına indirildi. ثُمَّ رَدَدْنَاهُ اَسْفَلَ سَافِلِينَ. Aşağıların aşağısına geldi. Yani ruh bedene girdi, insanoğlu dünyaya geldi. Bir ömür, insan bunu bilsin ya da bilmesin, pek bir şey fark etmez. Hep o ilk güzeli, ilk güzelliği arama yolunda geçer ömrü. Bazen kar tanelerine bakar, ne kadar güzel der. Bazen bir çiçeği koklar, ne kadar güzel der. Daha minicik bir bebekken annesinin sesini duyar, orada bir teselli bulur. Konuşamazken insan annesinin sesini duyunca lisanı haliyle ne kadar güzel der. İnsanoğlu bir ömür eleste tattığı o güzelliği bu aşağıların aşağısında arayarak yükselme derdiyle yaşar. Farkında olsun ya da olmasın. Yavuz Sultan Selim Han diyor ki Adem'den gelmeden bezmi vücuda bade ol demden lebün esrarının biz valihi hayranıyız cana. Allah Allah. Şimdi bir elde kalem var, bir elde kılıç var. Ecdat çözmüş bu işi. Yavuz Sultan Selim Han daha gözlük icat edilmeden evvel böyle bir elinde mercekle dolaşırmış. Niye? Çok okumaktan gözler gitmiş garibimin. Öyle ata bindik, kılıç kuşandık, sağlam salladık filan. Cihan padişahı olunabilmez. İlle kalem olacak, ille tesbih olacak. Neyse ayrı bahis. Yavuz diyor ki daha yokluk aleminden yaratılıp da şarap yeryüzüne gelmeden önce biz senin dudaklarının sırrıyla sarhoş olmuştuk ey sevgili. Bak işte o en güzeli tattığımız vakte Yavuzca bir telmih. Öp başına koy. Güzeller güzeli. İnsan hep onu arar. Bu şu demek. Aşkın ne olduğunu fark edecek yaşa geldi ve bazen bir komşunun kızına gönül düşürülür. Bazen ön sırada oturan yakışıklı olana gönül düşürülür filan ya. Tertemiz, billur, berrak, saf. Aşkın aşk olduğu zamanlar. İşte onda da aslında aradığı, onda da bulduğu, onda da buldum zannettiği, onda da gördüğü
o ilk güzellikten bir izdir, bir gölgedir, bir parçadır, bir cüzdür. Arz edebiliyor muyum? Yani insanın ömrü aslında hep o güzelliği aramakla geçer. Sözü çok uzattım. Delikanlının biri bir gün başlamış aşkı aramaya. Ya öyle ben aşık olacağım falan deyip sokağa çıkınca da tak diye insan aşık olamaz ki kardeşim. Olunmaz. Bu çıkar gelir ve o anda yapabileceğin bir şey de yoktur. O hakikaten aşksa ona hayır deme şansın yoktur. Değilse senin herhangi bir evet deyişinle onu hakiki aşka çevirme ihtimalin de yoktur. Ama delikanlı romanlar okuyor, kitaplar okuyor, filmler seyrediyor, arkadaşlarından bir şeyler duyuyor filan. Ya diyor acaba bir gün ben de böyle bir aşık olur muyum filan. Ömrü aşkı aramakla geçmiş. Arayış kıymetlidir. Hazreti Mevlana diyor ki can konağını aramadaysan cansın, cancağızım. Bir lokma ekmek peşindeysen ekmeksin. Şu nükteyi çözdün mü her şeyi çözdün demektir. Neyi arıyorsan osun sen. İnsan aradığı şey kadar kıymetlidir. Çocuk aşkı arıyor. Bir gün yine işten çıkmış eve doğru giderken kütüphaneye uğramış. Bakmış hangisini alsam ne okusam orada bir roman. Yanlış aklımda kalmadıysa Stendhal'in Kırmızı ve Siyahı. Bayan Renal, Julien. Muhteşem kitaptır. Cemil Meriç aşkta kristalizasyonu tarif için Julien'in Renal'e duyduğu aşkla neyse bu da ayrı bir bahis. Delikanlı almış kitabı Stendhal'in Kırmızı ve Siyahı eve gelmiş, karnını doyurmuş, kahvesini koymuş, almış eline kitabı, başlamış okumaya. Hayda kitap akıyor, kitap gidiyor. Delikanlının o içinde büyüttüğü arayış kitabın sayfalar arasına serpiştirilmiş, okumuş. Okudukça kendinden geçmiş, bakmış, oradaki hasrete bakmış, vurulmuş, karşılaşmaya bakmış, bir hal olmuş, kavuşamamaya bakmış, eyvah demiş filan. Saat gecenin bir yarısı, zaman geçiyor, kitap ilerliyor, zaman geçiyor, kitap ilerliyor. Sabaha karşı delikanlı kitabı bitirmiş, bastırmış göğsüne. Kitap bitti de dert başladı. Ben demiş acaba bu romanlarda anlatıldığı gibi aşklar gerçekte de var mı? Yoksa bu yazarın muhayyilesiyle bize anlattığı bir şey mi? Ya olsaydı herhalde bu zamana kadar benim de karşıma çıkardı diye düşünmüş. Sonra ya bu zamana kadar karşıma çıkmamış olması bundan sonra çıkmayacağı manasına gelmez demiş. Sonra lan bunlar gerçekte yaşanmasaydı yazar bunu nereden akletsindi demiş. Sonra bazen hikayelerdeki şeyler gerçek olur insanın karşısına çıkıp falan başlamış hayal kurmaya. Acaba var mıdır? Acaba çıkar mı karşıma? Acaba olur mu? Ya şöyle bir aşık olsam ne kadar güzel olur kardeşim filan. Yaşamışızdır her birimiz. Bir film seyredersin, bir sahneyi görürsün, ah dersin bunu ben de yaşasam. Bir kitap okursun, bir şiir okursun, birisi bir şey anlatır, ah dersin ne kadar güzel bunu ben de yaşasam. Delikanlı bu halde kitabı göğsüne bastırmış, güneş doğmak üzere neyse demiş. Varsa var, yoksa yok. Acaba var mıdır falan. Kitabı koyarken tak kitabın arasından bir kağıt düşmüş aşağı. Alıp bakmış ki kütüphane müdavimleri bilir. Hala var mı bilmiyorum ama eskiden kitabı kimler okumuşsa o okuyanların isimleri böyle liste halinde kitabın içindeki bir kartoncuğun üstüne yazılırdı. Bakmış orada okuyanların isimleri var. Şu bir dikkatini çekmiş. Bir bayan ismi. Ulan demiş kim acaba bu ya? Acaba bu kitabı okurken o da benim hissettiklerimi hissetmiş midir filan. Tekrar almış kitabı göğsüne bastırmış. Şöyle bir sayfaların arasında dolaşmış. Onun da elleri buraya değdi demiş. Acaba kitabın şurasında o ne düşündü? Acaba burasına gelince böyle hissetti mi? Acaba tam o ayrıldıkları sahnede o da benim gibi ağladı mı? Falan. Sonra başlamış kurmaya. Kesin demiş. O burada böyle düşünmüştür. Sayfaları karışmış. Şurada kesin benim hissettiğimi hissetmişti filan. Kendi kendine kurmuş. Yüzünü görmediği, sesini duymadığı, hiçbir şeyinden haberinin olmadığı, bir kez bile karşılaşmadığı o kadıncağıza hayalen sırılsıklam aşık olmuş. Olur mu böyle bir şey? Olmuş. Ben ne yapayım? Olmuş. Ne yapayım? Zaman şimdi öyle bir zaman ki hani oturup o ismi bugün olsa oturursun bir yazarsın Google'a dersin ki kim? O Facebook hesabı çıkar, peşinden Instagram'ı çıkar, DM'den yürürsün, Facebook'tan araştırırsın, Twitter'dan bu mu acaba dersin filan. Hiçbirisi yok. Böyle bir imkan yok. Her şey organik. Arayacaksın ve bulacaksın. Ne yapayım? Gitmiş o şehirde o ismi taşıyan ne kadar insan varsa hepsinin adresini bulmuş. Bir güzel mektup döşenmiş. Mektup ki ne mektup? Sevgili bayan, sizi bir kez bile görmedim. Sizin de beni gördüğünüzü zannetmiyorum. Size dair en ufak bir bilgim bile yok. Sadece bir kitap okudum. Orada o kitabı okuyanların arasında isminizi gördüm. Sabaha karşı acaba benim hissettiklerimi o da hissetmiş midir diye düşünürken sizin bu kitabı tam da benim okuduğum haleti ruhiye ile okuduğunuzu fark ettim. Ve belki söylemesi garip gelecek ama size aşık oldum.
mektupları bir postaneden göndermiş. Gönderince bekliyor. Var mı daha ağır yük, zamanı çekmek kadar, yaşama sebebimsin su kadar, ekmek kadar, ayrılığın, özlemin, her şeyin bir hazzı var. Seni anmak da güzel, seni beklemek kadar. Delikanlı bekliyor. O öyle bir bekleyiş ki, iş bitti, eve geldin, yapacağın ilk iş posta kutusu. Açtın baktın, var mı? Yok, mektup yok. Ertesi gün, bugün gelir. Gittin baktın var mı? Gene yok. Öbür gün gidiyorsun, açıyorsun, bakıyorsun, gene yok. Ama hep bir umut, hep bir umut. Hazreti Mevlana diyor ki insan ya korkuyla koşar ya aşkla koşar. Korkuyla koşan kaybetme korkusuyla koşar. Aşkla koşan elde etme umuduyla koşar. Ve aşkla koşan korkuyla koşandan evvel varır menzili maksuda. Akıllarda kalsın. Bir gün gene iş çıkışı çıkmış gelmiş, bir bakmış, posta kutusunda bir şey var. Çıkarmış, bir mektup. Açmış. Beyefendi merhabalar. Yazdıklarınız ilginç geldi. Sizi tanımıyorum ama aşkın olduğu yerde olmazın da olmayacağının farkındayım. Enteresan. Arada bana yazın. Almış, öpmüş, koklamış, gözüne sür. Bu da böyledir. Hatırlayın Goethe Genç Werther'in acılarında sevgiliyi kendisi görmeye gidemeyeceği için uşağını gönderir. Uşak gider sevgiliyi görür. Geri döndüğünde der ki Werther, kıyafetine bakıyordu. Kıyafetinin düğmelerine, gözlerine bakıyordu. Onun gözlerinin izi değdi diye. Onun gözleri değdi oraya diye artık bambaşka şeylerdi onlar. Giderken giydiği kıyafet değildi üstündeki kıyafet. Bakışları giderkenki bakışları değildi. Onun nazarına muhatap olup gelmişlerdi artık. Ya da çok öyle batıya gitmeye gerek yok. Azıcık doğuya gelirsek misali buluruz. Mecnun bir gün sokakta yürürken sözün meclisten dışarı bir köpeğe rast gelmiş. Koşmuş, koklamış, üstünü böyle tozlarını falan silkelemiş köpeğin. Bakmış, sevmiş, sarılmış falan. Görenler diyor ki ya Kays ne yapıyorsun sen? Leyla'nın mahallesinin köpeği demiş. O Leyla'nın mahallesinin köpeği. Yani Leyla'nın gözleri değmiştir ona. Belki Leyla'nın elinden bir kap su içmişliği vardır. Belki kapısının önüne yatıp uyumuşluğu vardır. Belki Leyla elleriyle onun başını okşamıştır. O herhangi bir köpek değil. Yeryüzündeki en güzelden daha güzeldir şimdi bana. Neyse bekletmeyelim delikanlıyı. Almış mektubu okuduktan sonra göğsüne bastırmış. Koklamış, kokuyu çekmiş içine. Kendinden geçmiş. Yukarı çıkmış koştura koştura merdivenlerden oturmuş. Bir mektup döşenmiş. Çok teşekkür ederim. Cevap vereceğinizi hiç zannetmiyordum. Ama düşündüğüm zaten o zarif ve nazenin Eda bu cevabı vermesi gerekirdi. Öyle birisi olduğunuz için size çok teşekkür ederim. Yazmış yukarıdan aşağıya. Mektubu sabah ilk iş postaneden göndermiş. Bekliyor 2 gün sonra bir mektup gelmiş. Bir cevap yazmış, bir mektup gelmiş, bir cevap yazmış, bir mektup gelmiş. Yılları kovalamış. 3-5 sene boyunca sürekli mektuplaşmışlar. Bir gün çocuk artık illallah etmiş. İnsan kavuşmak ister sevgiliye de oturmuş ve yazmış. Yeter, yeter. Yüzünü görmeden özüne vurulduğum güzel. Artık cemalini bana lütfet. Senin bir de yüzünü göreyim. Kavuşmanın vakti daha gelmedi mi? Tamam demiş. Ne hasta bekler sabahı ne taze ölüyü mezar. Ne de şeytan bir günahı seni beklediğim kadar. Tabi bunu dememiştir çünkü muhtemelen Necip Fazıl'ı tanımıyor bu çocuk ama hani tanısa diyebilse böyle bir şey yazardı. Cevabı beklemeye koymuş. 2 gün sonra bir mektup açmış bakmış buluşalım diyor. Ya bu nasıl bir zevktir ya. Gördün, sevdin, 5 yıl yazıştın, bekledin. Olur mu? Şimdi deriz ki ya olmaz öyle şey falan hani bu kadar kim bekleyecek? Abicim evlilikler 5 yıl sürmüyor ki kavuşmadan önceki bekleme 5 yıl sürsün. Çağ bir acayip çağ oldu. Rahmetli Abdurrahim Karakoç anlatmıştı. Mihriban meselesinden bahsederken çok sevdim, çok sevdik. Nasip değilmiş, olmadı. O bir şehirde yaşardı, ben bir şehirde yaşardım. O bana mektuplar yazardı. Ben ona mektup yazamazdım. Ayıptır, elin kızının evine mektup mu gönderilirmiş? Yaşadığı şehirde bir gazete çıkardı. Ben o gazeteye şiirler yazar gönderirdim. O gazeteyi okuyan herkes onları şiir diye okurdu ki bilmezlerdi onlar Mihriban'a mektuptur. Onu sadece Mihriban bilirdi. İşte aşkın aşk olduğu zamanlar. Neyse delikanlı almış mektubu, buluşalım yazısını görünce Allah dünyalar onun olmuş. Bütün dünyayı bağışlasan o buluşalım kelimesi etmez. Hemen bir cevap. Nerede, ne zaman, nasıl, bir an evvel, hadi çok özür falan yazmış göndermiş. Cevap gelmiş falan gün sahil kasabasında şu saatte sizi bekliyor olacağım. Beni yakamdaki kırmızı gülden tanıyacaksınız. Almış mektubu. Allah. Bu defa da zaman geçmek bilmez. Einstein'a selam olsun. Zaman böyle bir şey. Sevgilinin yanındayken saatler an gibi geçer, sevgilinin hasreti içindeyken anlar asır gibi geçer. Görecelik. Öp babanın elini.
Delikanlı başlamış beklemeye. Allah'ım o gün gelseydi, o sabah gelseydi. Acaba üstüme nasıl bir kıyafet giysem? Saçlarım şöyle mi olsa, böyle mi olsa? Ya beni çok sevdi, tamam yazdıklarımdan sevdi ama görünce ya sen benim tipim değilsin diyecek olursa, yok demez yahu. Bu kadar bu işlerin derinine vakıf olabilen birisi bu işin suretle alakalı olmadığının da farkındadır herhalde. Şu ayakkabılar da bu kıyafete aslında oluyor ama ulan spor mu giysem, nasıl yapsam falan. Heyecan, merak, beklenen sabah gelmiş, çatmış, delikanlı giyinmiş. Sabah erkenden çıkmış, gitmiş o sahil kasabasına, söylenen yerde beklemeye başlamış. Vaktinden de biraz önce gitmiş, görmek istiyor. Sevgilinin gelişini görmek istiyor. Bekletmek istemiyor onu. Bir an daha bekletmek istemiyor. Belki o da erken gelir. İçinde bir umut. Ama saatler bu defa bırak dakikaların saat gibi geçmesin. Anlar asır gibi geçiyor kardeşim. Delikanlı bakıyor, beklerken şarkılar söylüyor. Oradan simitçiler almış omzuna simitlerle geçiyor filan. Simitçi bir güzel, martıların sesleri geliyor. Martıların sesleri hiç o ana kadar o kadar güzel olmamıştı. Dalgalar kayalıkları dövüyor. Dalgalar bir güzel. Her şey bir aşkın şarkısını söylüyor sanki. Kainat Love Story. Delikanlı dolaşıyor orada. Bekliyor. Ona bakıyor, öbürüne bu mu, şu mu falan. Acaba öbürü müdür? Zaman geçmiyor falan, bekliyor. Şu olsa yok o değildir. Ötekim acaba bu taraftan mı gelir, şuradan mı? Ya yakadaki gülü de ben nasıl falan. Böyle perişan bir hal. Bakmış, karşı kaldırımdan bir güzel salınarak geliyor. Yürüyüşümün ritminden ıslanır İstanbul diyor ya şair. Yürüyüşünün ritminden sokaklar ıslanıyor güzelin. O kadar zarif. Delikanlı diyor ki evet diyor. İşte o. Zaten o güzellikleri kaleme alabilecek kişinin yüzü de böyle güzel olurdu. Endamı da bunca zarif olurdu filan. Bir sevinç, bir sevinç. Tam böyle kalbi güm 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 atarak kıza doğru yaklaşmaya başlamış. Kız da kendisine doğru bir işve, bir tebessüm, bir güzel eda ile yürüyerek geliyor. Yaklaşmış, elini uzatıp merhaba diyecek. Kızcağız birden önünden geçtiği gibi delikanlı baksa ki arkada kalın camlı gözlükleri olan, yüzü çiçek bozuğu, 100 kilo kadar, 60 yaşlarında, yakasında kırmızı bir gül olan bir kadın. Dönmüş, güzel karşı kaldırıma geçmiş, hadi gel der gibi bakıyor. Ayakları o tarafa gidecek olmuş, kalbi bu tarafa çekmiş, hayır demiş. Ben öyle bir güzelin cilvesine aldanıp da peşinden gitmem. Yüzünü görmeden özüne vurulduğum kadın burada bekliyor. Ben onun ruhunu sevdim. Ben onu sevdim. Yaklaşmış ihtiyar kadına, merhaba demiş. Kadıncağız, merhaba evladım demiş. Şu karşı kaldırımdaki kız var ya, sizi görünce yavrum yakasındaki gülü aldı, benim yakama taktı. Bir de imtihan mıymış neymiş? Öyle bir şey dedi. Delikanlı bir dönse ki kızcağız koşarak kendisine doğru geliyor. Hadi şimdi Neşet Baba'ya rahmet olmasın mı? Dedim sende buldum halis gevheri. Dedi yok bir mihenge vurmalı. İlle bir mihenge vururlar. İlle maşuklar aşıklarını bir terazide tartarlar. İlle onu bir çileye, bir sıkıntıya düçar edip vereceği tepkiyi görmek isterler. Aşığım diyorsun da aşkın ne kadar aşk. Aşığım diyorsun da kilon ne kadar geliyor. Tamam diyorsun da çileye, cefaya ne kadar varsın? Sen seni yok edecek kadar aşkıma talip misin? Yoksa azıcık canın yandığı anda başını öbür tarafa mı çevireceksin? Kıssadan gaye hissedir. Hikayeye, misale, ona buna takılıp kalmamak lazım. Şuradan çıkacak hissene. Dönüp onu alabilenlere ve sevgilinin imtihanlarına ale resvel ayni der Araplar. Başım gözüm üstüne diyebilenlere ve ezasıyla cefasıyla sevgiliyi daha çok sevebilenlere binlerce selam olsun. Eyvallah. Sinpaş Yapı Tasarruf Sandığı'nın katkılarıyla hazırlanan Biri Bir Gün sona erdi.